Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizler ile köftecilerde, kebapçılarda servis edilen tırnak pidelerden yapacağız. Gerçekten ev yapımı çok lezzetli bir tarif, az malzemeyle yaptığımız bu tarifimizin malzeme listesi de açıklamalar bölümünde olacak. Haydi bu lezzetli tarifin yapım aşamalarına hep birlikte geçelim. Tarifimizin hamuru için yoğurma kabımıza 2,5 su bardağı su ilave ediyoruz. Suyumuzun üzerine 1 yemek kaşığı dolusu kuru maya ilave ediyorum. Suyum ile mayamı bir spatulam ile şöyle karıştırıyorum. Tarifimizde ılık su kullanıyoruz. Lütfen bu detayı atlamayalım. Tarifimde 5 su bardağı un kullanacağım. Unu eleyerek mayalı tariflerde kullanmak çok önemli. Unu havalandırdığımız zaman bu şekilde mayalanan hamurumuzun da hacmi bir o kadar geniş olacaktır. Şöyle 2. bardak unumu da eleyerek ilave ediyorum. 4 su bardağı unumu eleyerek tarifime koyacağım ilk etapta. Bu 3. bardak. Ve 4. bardağımı da koyuyorum ve 1 su bardağı unumu kenara ayırıyorum. Tarifimize 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ediyoruz ve hamurumuzu ilk etapta elimizi sokmadan şöyle bir spatulam ile karıştıra karıştıra kıvamını görmeye çalışıyorum. Birazcık daha karıştırıyorum. Bu aşamada elinizi hamura sokmanıza gerek yok. Gördüğünüz üzere tarifimizin hala una ihtiyacı var. Şimdi azar azar un ilavesiyle kontrollü bir şekilde birazcık daha un ilave edip karıştırıyorum. Spatulamın üzerine de biraz un serperek spatulamı artık hamurumun içerisinden çıkartıyorum. Ve artık hamurumuzu elimiz ile yoğurma zamanı. Şimdi şöyle gördüğünüz şekilde hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Oldukça yumuşak, ele yapışan bir hamur istiyoruz. Hamurunuz ne kadar yumuşak olursa tırnak pideleriniz de o kadar yumuşak olur. Bunu lütfen unutmayın. Birazcık daha un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Tarifimde toplam 5 su bardağı un kullandım. Gördüğünüz üzere ele yapışan bir hamur elde ettik. Hamurumun üzerine bir kapak kapatarak 15 dakika hamurumu dinlendiriyorum. Gördüğünüz üzere hamurumun hacmi 2'ye çıktı. Şimdi tezgahımı unluyorum. Şöyle gördüğünüz üzere elime de biraz un alacağım şimdi. Elimi de unluyorum ve hamurumu elime yapışmaması için unladığım elim ile kabından ayırıyorum ve tezgahımın üzerine alıyorum. Şimdi hamurumu gazını çıkartmak için 3-4 dakikada tam kıvamını alması için tezgahımda yoğuracağım. Gördüğünüz üzere çok yumuşak, çok elastik bir hamur. Şöyle dışarıdan içeriye doğru katlaya katlaya hamurumuzu esnete esnete yoğuruyoruz. Tam istediğimiz yumuşaklıkta oldu hamurumuz. Birazcık daha yoğurmam gerekiyor. Dediğim gibi 3-4 dakika bu hamurumuzu yoğurmamız gerekiyor bu şekilde tezgahımızda. Şöyle içeriye doğru katlaya katlaya iyice gazını da çıkartıyoruz ve artık hamurumuz yavaş yavaş toparlanıyor. Şimdi son kez yoğurup hamurumu artık toparlıyorum ve gördüğünüz üzere hamurumuz artık hazır. Son şeklini verdiğimiz hamurumuzu şimdi bir bıçağımız yardımıyla ilk önce ortadan ikiye şu şekilde bölüyoruz. Evet. Mayalı hamur olduğu için ve yumuşak bir hamur olduğu için birazcık zor kesiliyor. Şimdi bir daha ortadan ikiye keserek 4 eşit parçaya bölüyoruz hamurumuzu. Biz hamurumuzdan 8 tane tırnak pide çıkaracağız. Bunun için ortadan ikiye böldüğümüz hamurlarımızı bir kez daha ortadan ikiye bölüyoruz. Gördüğünüz üzere hamurumuz bıçağımıza da yapışıyor.
Çünkü çok güzel mayalandı. Kabar kabar çok güzel bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumuzun bezelerini hazırlamak için yine elimizi unluyoruz. Ve böldüğümüz bezelerden bir tanesini alıyoruz. Avucumuzun içerisinde yuvarlayarak beze şekline getiriyoruz. Tüm hamurlarımıza aynı işlemi uygulayacağız. Şöyle birazcık daha yoğuruyorum. Evet, artık bezemiz hazır olmak üzere ve bezemiz evet hazır. Şöyle siz sevgili izleyenlerime de göstereyim. Şimdi hamurumuzun yapışmaması için bir tepsimizi bolca unluyoruz ve bezemizi unladığımız bu tepsimizin üzerine koyuyoruz. Tüm bezelerimize aynı işlemi uygulayarak bezelerimizi 10 dakika üzerine un serperek tepsimizde dinlendiriyoruz. Biz de bu arada pidelerimizin üzerine süreceğimiz sosumuzu hazırlıyoruz. Tırnak pidelerimizin üzeri için 2 yemek kaşığı yoğurt kullanıyoruz. 1 adet yumurta sarımız var ve 2 yemek kaşığı su ilave ederek bir çırpıcımız ile pidelerimizin üst sosunu da çırpıyoruz. Bu sırada bezelerimiz de dinleniyor tepside. Hacimleri birazcık daha büyüyor. Şöyle pürüzsüz kıvamda bir pide sosu elde ediyoruz. Size de kıvamını göstereyim. Gördüğünüz üzere bezelerimiz dinlendi, hacimleri daha da büyüdü. Şimdi artık tırnak pidelerimize şeklini verme zamanı. Bunun için tezgahımı unluyorum. Bir adet bezemi elim ile alıyorum. Tekrar elimi unlayarak bir pasta tabağı büyüklüğünde bezemi elim yardımı ile gördüğünüz şekilde açıyorum. İster yuvarlak ister oval şekil verebilirsiniz. Daha sonra tırnaklarımın ucu ile pideme bastırarak son şeklini veriyorum. Burada sıkı bastırmak önemli. Lütfen parmak uçlarınızla iyice bastırın ki pidelerimizin şekli güzelce belirgin olsun. Kenarlarına da iz veriyorum. Şimdi bir tane daha yapalım hep birlikte. Bir bezemi unlanmış tezgahıma alıyorum. Yine parmak uçlarım ile bastırarak açıyorum. 4 adet pideyi bir tepsiye koyabilmek için ben yuvarlak formu tercih ettim. Şöyle yine parmak uçlarım ile bastırarak pidemin son şeklini veriyorum. Kenarlarından da bastırıyorum. Parmak uçlarınızla sıkı sıkı bastırmaktan lütfen çekinmeyin ve pidelerimiz artık şeklini aldı. Yağlı kağıt serdiğimiz bir fırın tepsimize pidelerimizin hepsini koyuyoruz. Şimdi pidelerimizin üst sosunu sürme zamanı. Tüm pidelerime bir yumurta fırçası ile hazırladığım sosu sürüyorum. Her yerlerine gelecek şekilde. Dilerseniz burada pidelerinizin üzerine çörek otu veya susam da serpebilirsiniz. Artık üzerine sos sürülen pidelerimiz de fırına girmeye hazır. Hazırladığımız pidelerimizi 250 derece önceden ısıtılmış fansız fırında yaklaşık 10 dakikada pişiriyoruz. Pidelerimiz çok hızlı pişiyor. Bu yüzden lütfen fırının başından ayrılmayın. Çok fazla pişmesini istemeyiz. Pidelerimiz pişti. Fırından çıktı. Şöyle şimdi sizler için bir tanesini de yakından göstereyim. Gördüğünüz üzere enfes pidelerimiz oldu. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun, şifa olsun. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere.